Dilimsel Düşünce'den merhaba, ben Ümit Duran. Dilginçliklerin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün Fenerbahçe Parkı'ndayız. Bir önceki bölümü Belgrad Ormanı'nda çekmiştik. Geçen sene Kasım'da, senede bir bölüm ortalamayla gidiyoruz. İyi bir ortalama bence. Kamera arkasında dekor, makyaj, ışık, ses gibi şeylerden sorumlu yayın yönetmeni Zeynep Basmacı var. Bugünkü dilginçliklerimiz İngilizce hakkında olacak. Şimdi şöyle, 10 tane cümle ile 10 tane cümle üzerinden gidiyoruz. İlk 5 cümleyi şöyle bir görelim. İlkiyle başlayalım. Mesela Türkçe'ye çevirmeye çalışalım. Ali smells something. Türkçe'ye çevirmesi zor. Ali bir şey mi kokuyor yoksa Ali bir şeyi kokluyor mu? Yani burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkçe'de bir fiilin geçişli ve geçişsiz formları iki şekilde ayrıştırılabiliyor. Mesela koklamak ve kokmak. Türkçe'de bizim ufak tefek eklerle yaptığımız bu anlam ayrımını İngilizce çok ekli bir dil olmadığı için, Türkçedeki kadar ek zenginliği olmadığı için bazı nüansları morfolojik olarak veremiyorlar. Yani gramere yansıtamıyor, yani kelimenin yapısına yansıtamıyorlar. O yüzden iki anlamı da, iki nüansı da kelime tek başına yüklenmiş oluyor. Yani smell hem kokmak hem koklamak. Geçişli, geçişsiz terimler hakkında biraz bilgi verelim. Biliyorsunuz terimlerden, kelimelerden bahsetmeyi severim. Burada geçişli, geçişsiz derken kim kime geçiriyor, kim neyi geçiriyor diye insan bir merak ediyor. Bu terimler bizim çeviri yoluyla kazandığımız terimler. Yani çok eski terimler değil, herhalde 1940'larda, 50'lerde, en erken 30'larda üretilmiş olsa gerek. Bunlar Fransızca transitif, intransitifin çevirisi. Yani geçişli veya işte transitif dediğimiz zaman eylemin başka bir şeye geçtiği, yani eylemin nesnesinin olduğu durumlardan, eylemin başka bir şeye geçtiği durumlardan bahsediyoruz. Mesela koklamak deyince bir koklayan var, demek ki bir de koklanılan şey var. Yani eylem ve nesne var, fiil ve nesne var. Kokmak dediğimiz zaman burada eylem başka bir şeye geçmiyor. Eylem kendi içinde demeyeyim de failin üzerinde kalıyor gibi bir şey. Zaten bunun eski Türkçesine, Osmanlıcasına da lazım ve müteaddi fiiller denir. Lazım kelimesinin asıl anlamı, etimolojik anlamı sarılan, sarmalayan gibi bir anlamı var. Lazım dediğimizde aslında faile yapışan gibi düşünebiliriz bunu. Müteaddi de geçen demek, başka bir şeye geçen demek. Yani intransitif veya işte lazım veya geçişsiz, bunların hepsi aynı anlamda. Bu Fransızca transitif, intransitif terimleri de Latinceden geliyor. Intransitivus, transitivus. Bunlar da herhalde Priscianus'un ürettiği terimler olabilir. Milattan sonra 6. asırda. Priscianus bu terimleri Stoalıların terimlerinden çevirmiş. Yani Yunanların terimlerinden çevirmiş. Metabatikos, ametabatikos, yani aynı transitivus, intransitivus, yani geçen geçmeyen olarak. Yani terimlerin kökü bayağı eskiye gidiyor. Stoalıların tabii kullandıkları anlam biraz daha farklıymış. Neyse, bunlar çok önemli değil. İkinciye geçebiliriz. İkincide ne diyoruz? The rose needs... Birinci dilginçlik buydu yani. İngilizce'de bazı fiillerin hem geçişli hem geçişsiz iki farklı anlamının olması. İki farklı anlamı demek lazım, ondan tam emin değilim de. Eylemin iki farklı yönünün, veçesinin olması. Neyse. İkinci dilginçliğimiz The rose needs water. Burada aslında çok büyük bir dilginçlik yok. Bir misafirimiz var. Ne diyorduk? Saklı gramerin birinci bölümünde de değinmiştik. İngilizce'de eskiden şahıs çekimleri vardı. Fiiller şahısa göre çekiliyordu, isimler çekiliyordu. Fakat İngilizce birçok gramer özelliğini kaybetmiş durumda. Böyle kaybetti, kazandı dediğim zaman pozitif veya negatif anlamlar yüklediğim düşünülmesin. O şu an şeyimiz değil. Misafirimiz var burada bir tane. Ne diyordum? Hop! Allah! Ana! Eyvah! Mahvetti üstümü. Neyse. Biraz böyle devam edelim. Zaten YouTube'da birçok YouTuber böyle kediyle falan prim kasıyor. Bize kendiliğinden geldi. Tırnaklarını da geçirmez inşallah. Neyse. Dur. Allah. Ya aslında şimdi fark ettik ki bu ikinci dilginçlik o kadar da dilginç bir şey değil. Bundan daha önce bahsetmiştik. Bir dahaki bölümde bir tane bonus yapayım. 11 dilginçlik yapalım orada. Şimdilik kusura bakmayın. 3'e geçiyorum. Ali wills to water the rose. Şimdi burada water normalde isim. Birçok dilde isim. İngilizce'de fiil olarak da kullanılıyor. Mu diyeceğiz. Hayır, öyle diyemiyoruz. Neden? Çünkü bunlara ufaktan bir baktık mı, etimolojilerine baktık mı şunu görüyoruz.
İsim olan water başka, fiil olan water başka. İki farklı kelime bunlar. Hatta bugün İngilizce'de ekler düştüğü için, çoğu ekler, çoğu çekimler düştüğü için ikisi de aynı imlaya, aynı şeye kavuşmuşlar. Şey olmuşlar, homograf olmuşlar. Eş yazımlı, eş sesli olmuşlar. Homograf, homofon olmuşlar. Fakat dediğim gibi geriye gittik mi solumda tabloyu göreceksiniz. Bunların farklı farklı olduğunu görüyoruz. Tabii şöyle bir şey var. Fiil olan sulamak anlamındaki water fiilde denominal bir kelime. Denominal bir fiil. Denominal ne demek? D önekinden biraz bahsetmek istiyorum. Latince'deki bu D öneki her zaman olumsuzluk bildirmiyor. Biz bazı olumsuzluk bildiren şeylerin başında görüyoruz. Fakat ayrılma, bir yerden gelme, bir şey kaynaklı olma da bildiriyor. Denominal dediğimiz zaman da nomina yani isimler, nomen isim demek Latince'de. Denominal isim kaynaklı, isimden gelme gibi bir anlama geliyor. Tersi şekilde deverbal'da, deverbal mi diye mi artık Fransızca şeyle telaffuzla Türkçe söyleyeceğiz nasıl bilmiyorum. Bunlar da fiilden gelme kelimeler oluyor. Mesela fiilden gelme kelime. Neyse bulunca yazarım. Şu an aklımda yok. Water kelimesinden eskiden sulamak diye bir fiil türemiş. Yani fiil olan water da aslında denominal bir kelime. İsimden türüyor. Fakat bunlar bu çoğu durum için geçerli. İngilizce'de yani eskiden mastarı, fiili ayrı yazılan kelimelerde ekler düşmüş falan filan. İsimler, fiiller birbirine benziyor. Çoğu durum için geçerli. Şöylesi bir durum için de geçerli. Mesela belki duymuşsunuzdur. İngilizce'de böyle 3-4 farklı anlamda, işlevde kullanılan kelimeler var derler. Mesela light, fiil olarak aydınlatmak, ışıklandırmak demek. İsim olarak ışık demek. Sıfat olarak aydınlık, açık renkli demek. Diyebilir miyiz? Diyemeyiz tam olarak. Çünkü tek bir kelimenin 3-4 farklı anlamda kullanılması söz konusu değil burada. 3-4 farklı kelime var fakat hepsi aynı şekilde yazılıyor. Bu şey için de geçerli. Like mesela. Bağlaç olarak kullanılıyor. Fiil, sıfat, isim, zarf bir sürü şey olarak kullanılıyor. Fakat hepsinin farklı farklı bir tarihi var. Aynı kökten çıkmış olabilirler fakat farklı farklı tarihsel süreçlerden geçip bugün hepsi homograf ve homofon yani eş sesli ve eş yazımlı olmuş. Bu da bir dilginçlik. İngilizce'de bir kelimenin hem fiil hem isim olarak kullanılması durumu yok mu? Tabii ki de var. Mesela İngilizce olarak söyleyeyim. Doctor diye bir fiil var. Fiil olarak tedavi etmek anlamına geliyor. Hatta yanlış tedavi etmek anlamında misdoctor diye bir fiil bile var. Peki bu doctor kelimesi önce fiil miydi, isim miydi diye mesela kafamız karışabilir. Çünkü mesela Water'da baktık farklı bir tarihsel süreci varmış. Doctor isim mi, fiil mi? Doctor isim. Neden? Çünkü Spartaküs'te o dizide o gladyatörlerin eğitim aldığı yerdeki gladyatörler o zenci hocaya doktor ediyorlardı. Demek ki yani isim olarak, ünvan olarak kullanıyorlardı bu kelimeyi. Demek ki doktor ta Spartaküs zamanından beri isimmiş. Buradan bunu anlıyoruz. Yani dizilerden de İngilizce öğrenilebiliyor hakikaten. 2000 seneden belki daha fazladan beri isim olarak kullanılan bu kelime İngilizce'de fiil anlamı da kazanmış. Yani mesela doctor kelimesine baktığımız zaman burada ismin ve fiilin farklı farklı olması gibi bir durum söz konusu değil. Bir kelimenin iki farklı kullanımı söz konusu. Devam ediyorum. Dördüncü dilginçlik, Ali will water the rose. Burada dikkatinizi çekmiştir belki İngilizce'de dördüncü dilginçlik olarak. Geçmiş zamanda kelimeye ek getirerek veya kelimeyi çekimleyerek yapıyoruz. Fakat gelecek zamanda aynısını yapamıyoruz. Türkçe'de mesela hepsi ekli. Burada gördüğümüz gibi yukarıda will fiil olarak kullanılmıştı. Fiil olarak arzu etmek, murad etmek, istemek anlamına geliyordu. Burada artık gelecek zaman bildiren bir model olarak kullanılıyor. Yani çoğu dilde demeyeyim bazı dillerde gelecek zaman bu şekilde inşa ediliyor. Gelecek zaman yapıları tarihsel süreçte sonradan ortaya çıkmış. Mesela will'in bu şekilde kullanımı herhalde 13. 14. yüzyıl mıydı? Neydi? Yani belli bir zamanda ortaya çıktı. Will fiili zaman içinde gramatikalize olmuş, dil bilgiselleşmiş ve bir gramerde işte gelecek zaman için fiillerden önce kullanılır hale gelmiş. Ya gelecek zaman hakikaten o kadar da şart değil aslında. Yani İngilizlerde eskiden yokmuş da millet üstüne mi gülüyormuş İngilizlerin? Yok.
Ben gidiyorum. Ondan sonra yarın dedin mi, 2 gün sonra dedin mi gelecek zamanı ifade etmiş oluyorsun. Türkçede de biz bunu yapıyoruz. İşte yarın Ankara'ya gidiyorum, yarın bilmem şunu yapıyorum. Tabii İngilizce'de going to ve shall de kullanılıyor gelecek zaman için. Shall daha çok birinci tekil için kullanılıyor. Birinci tekil ve birinci çoğul için kullanılıyormuş eskiden İngilizce'de. Will de diğer şahıslar için kullanılıyormuş. Tabii bu ayrım da ortadan kalkmış. Shall'i bugün çok fazla kullanılırken duymuyoruz, işitmiyoruz. Bu konuyu araştırırken de ilginç bir yazıya denk geldim. Kedi yine geliyor. Aynı kedi mi bu? Ne diyordum? Bu sefer yaklaştırmayacağım. Git lan. Vurmuyorum ha. Yelliyorum. Bu konuyu araştırırken de ilginç bir yazıya denk geldim. Gelecek zaman için ayrı bir tense çekimi olan dillerde, dillerin konuşucuları gelecek zamanı daha uzakta görüyormuş. Gelecek zamanı zaman kaymasıyla kullanan, yani geniş zamanı aslında gelecek zaman için kullanan dillerde de gelecek zaman yani daha yakında hissediliyormuş, daha yakında görülüyormuş ve hatta buna göre çevresel ne deniyordu ona, iklim değişikliği ile ilgili aldıkları tedbirler, yaklaşımlar ona göre bile değişebiliyormuş. Yani konuştuğumuz dilin düşünce yapımızı etkilemesi hakkında ilginç bir yazıydı. Doğru yanlış orasını bilmiyorum tabii ama öyle bir yazı var yani. Linkini ekliyorum. 5. dilginçliğe geldik. İlginç bir dilginçlik. To water the rose is good. Bu arada bu cümlelerin peş peşe sıralanması böyle çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Oraya takılmayalım. Bağlamdan kopuk olabilirler. Şu an o dilginçliği buraya bir cümleyle yansıtmak gerekiyordu. Öyle yaptık. Evet. İngilizce'de to infinitif diye bir şey var. Yani fiilin çekimlenmemiş hali. Mastar hali diyesim geliyor ama mastarla infinitif aynı şey değil. Yine de for the sake of the argument derler, yani bu derdimi anlatabilmek için infinitifin Türkçe'de de infinitif diyorum ya, mastar falan demiyorum. Yani fiilin çekimlenmemiş hali. To ile kullanılıyor. Tabii to'suz da kullanılıyor. Ona da bare infinitif diyorlar. Yani yalın infinitif. Neyse. To infinitif. Neden to infinitif? Neden mesela for infinitif değil? Neden with infinitif veya from infinitif değil? Yani şunu demek istiyorum. İngilizce'de fiilin mastar hali neden to ile kullanılıyor da to edatıyla kullanılıyor da başka bir edatla kullanılmıyor? Bunu hiç düşünmüş müydük? Ben düşündüm. Bu hakikaten bir dilginçlik yani. Neden to? Bu dilginçliğin şöyle bir arka planı var. Eskiden İngilizce'de ne diyorduk? İsim çekimi, fiil çekimi gırla, hepsi diğer dillerdeki çoğu dilde olduğu gibi orada da var. İngilizce'de bu to edatı da bir şeye anlamına geldiği için Türkçedeki ea, eki gibi neyle kullanılıyor? Çoğunlukla datif case'le, yani yönelme haliyle kullanılıyordu. Yönelme halinin fiilleriyle kullanılıyordu, amaç bildiriyordu. Yönelme halinin çekimi de ismin nominatif halinin, yani yalın halinin çekimine benziyordu. Bu nominatif hal ve datif halin çekimleri zaman içinde kaybolmuş. Yani birbirine benzemişler. Datifle birlikte to edatı çok kullanılıyordu. Bu sebeple nominatif halde de datifte kullanılan bu to edatının kullanılmaya başladığı düşünülüyor. Öyle buldum. Yani şöyle özetleyeyim. Datif hal ve nominatif halin çekimleri birbirine benziyor. Datif hal to edatı ile birlikte sık kullanılıyor. Bunlar ekleri kaybettiği zaman yine birbirlerine benzemeye devam ediyorlar ve nominatif halde, datif halde kullanılan to edatı nominatif halde de kullanılmaya başlıyor. Bu şekilde İngilizce'de aslında başka bir mesela hal eki, mesela ne bileyim ablatif, yani ayrılma halinin eki nominatif hale benzeseydi bugün belki İngilizce'de mesela from water the rose is good diyecektik. Kim bilir? Dilginçlik number 6. Limonata, kolonyalı mendil. Bak 15 dakikayı geçmesin. Olabilir. Gördün 15 dakikalık videonun ne kadar izleniyor. Ya o Yunanistan'la alakalı da biraz